Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir projeyle karşınızdayım. Bugün hava o kadar güzel ki resmen bir bahar havası. Ben de baharlık güzel bir kombinle karşınıza geldim. Pullu bir iple çalıştığım bu şahane bluzu sizlere göstermek istiyorum. Gerçekten muhteşem oldu. Rengi, dokusu böyle üzerimde yok gibi çok efil efil çok güzel bir çalışma oldu. Çok güzel bir bluz oldu. Sadece 2 yumak kullanarak bu güzel bluzu elde ettim. Şöyle kullanmış olduğum ipi de göstermek istiyorum sizlere. %75 pamuk içerikli gerçekten güzel bir ip, pullu bir ip. Yani piyasadaki iplerin maalesef çoğu akrilik olduğu için pamuk içerikli ipleri bulursanız kesinlikle kaçırmayın. Muadil olarak başka ipler tabii ki kullanabilirsiniz. Ben sadece bundan 2 yumak kullanarak bu güzel bluzu elde ettim. Çok salaş bir yapısı var. Yani S beden giyiyorum ben normalde ama bakar mısınız M hatta L'ye bile rahatlıkla olabilir. Ama bu duruşu istiyorsanız tabii ki L bedende M bedende bir tık daha boyutunu büyütmeniz gerekecektir. Bluz çok güzel, benim çok içime sindi. Sizler beğendiniz mi, yorumlarınızı çok merak ediyorum. O zaman videoma geçmeden önce lütfen kanalıma abone olup beni takip etmeyi ve videolarımın devamlı için de beni desteklemek amacıyla yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. O zaman keyifli seyirler. Hemen ölçülerini paylaşayım. Merak edenler için. En genişliği 62 santim. Boy kısmını şu yaka kısmından ölçeceğim. 37 santim. Şu omuz kısmından ölçeceğim. Bir de öyle bakalım. Bu arada esneme payı olan bir model. 1-2 santim fark edebilir. 44 santim. Şu omuz kısmından 44 santim. Kolu da hemen paylaşayım. Kolda 43 santim uzunluğunda. Bu benim small beden için yapmış olduğum ölçüler. Sizlere de fikir olsun. Başka bir ip vesaire kullanırsanız en azından ölçüler aklınızda bulunsun. Kullandığım iple başlamak istiyorum. Bu şekilde pullu pamuklu bir iplik sensi çıkarmış. Gerçekten çok beğendim. Pamuklu olması çok güzel. Yumuşak bir ip, çok hafif. Ve pul detayı da çok güzel. Yani çok gereksiz pul detayına girilmemiş. Yani çok yoğun değil pullar. Evet, şimdi modelimize başlamadan önce kullanmış olduğum şişi göstermek istiyorum. Şu şekilde 6 milimlik şiş kullandım. Normalde kullanmış olduğum iplik çok ince bir pamuklu iplik. Ama ben duruşu böyle efil efil dursun diye 6 milimlik şiş kullandım. Eğer büyük şiş kullanmasam, elimi de gevşek tutmasam bu şekilde bir duruş elde edemem. Şimdi hemen başlayalım modelimizin anlatımına. 86 ilmek başladım. 86 ilmeği önce şöyle 2 sıra haroşa yaptım. Şu duruşu vermek için, yani alt kısmında böyle bir ağırlık olsun da model yukarı kalkmasın diye 2 sıra haroşa yaptım. Ardından da önde düz, arkada ters olmak üzere gevşek bir şekilde 44 santim oluncaya kadar ördüm. Şimdi 86 tane ilmeğim var. Yaka örüntüsüyle başlıyoruz. Böyle geniş bir yaka istiyorum. Böyle efil efili bir bluz olacak zaten. Şimdi şuradan hemen ayraçlarımı alayım. Evet, yaka oyuncusu için şöyle misin alışışıma geçireyim de daha rahat öreyim. Kamerada normal şişle öremiyorum. 30 tane ilmeğimi örüyorum düz bir şekilde. Evet, bakın 30 tane ilmeğimi ördüm. Şimdi buradan 26 tane ilmeği kesiyorum. Bakın düz bir şekilde ördüm. Bir sonraki ilmeğimi de düz olarak ördüm. Bir öncekinin içinden geçiriyorum. Kesmeyi de aynı örme gibi gevşek yapıyoruz. Sıradakini bakın örüyorum. Bir öncekinin içinden geçiriyorum. Bu şekilde 26 tane ilmeği kesiyoruz. İlk yaka oyuntumuz için bu işlemi yapıyoruz. Sonra sağı ve solu ayrı öreceğiz ve keseceğiz.
Bakın gördüğünüz gibi geniş kesmeye gayret edin. Dar olmasın. Dar olursa modelimizin duruşu bozulur. O kadar gevşek yapıyorum ki elimde yok gibi sanki. Evet, aradaki ilmeklerimi kestim. 26 tane ilmeğimi. Şimdi bu kısımda sol omuz için 30 tane ilmeğim var. Bunları düz bir şekilde örüyorum. Arka sırada da ters bir şekilde öreceğim. Ön sırada tekrar yine kesme yapacağız. Önce sol tarafın kesmelerini bitireceğiz. Daha sonra sağ tarafın kesmeleriyle devam edeceğiz. Bakın ne kadar gevşek ördüğümü görüyor musunuz? Yani bu duruşu elde etmek istiyorsanız gevşek öreceksiniz. Eli sıkı olanlar mümkün olduğu kadar büyük şiş kullansınlar. Normal şartlarda bu incecik iplikle örseydik 86 ilmeği küçücük minicik bir parça olurdu. Sıkı kendi numarasına göre bir şişle herhalde 3,5 falanla örülüyordur muhtemelen. Evet, şimdi arka yüzdeyim. Şundan kurtulalım artık. Normal şişle ördüm. Masada şöyle masa geniş olmadığı için, yani o açıyı ayarlayamadığım için normal şişle öremiyorum. Misinalı şişlerle örüyorum. O yüzden şimdi size de anlatırken misinalı ile örüyorum. Normalde misinalı ile örmek zorunda değilsiniz. Ama eğer şöyle 1-2 bluz, kazak vesaire yaptıysanız 1-2 tane de misinalı şişiniz olsun bence. Çok kullanışlı oluyor. Normal şişten daha kullanışlı. Ben sadece duruşunu görmek için normal şişle örüyorum. Misinada duruşunu göremiyorsunuz. Yumuşak olduğu için eğilip büyülüyor örgü. Normal şişte duruşunu daha rahat görüyorsunuz. Evet, şu 30 tane ilmeğimizi örelim bakalım. Geldik sıra sonuna. Hepsini ters olarak ördüm arka yüzde. Şimdi tekrar ön yüzdeyim. Tekrar kesme yapacağız. Yaka oyuntusu için ikinci kesmemi yapacağım. Şöyle bakın, bir tane ilmeğimi örüyorum. İçinden geçiriyorum. Bir tane kesme yapıyorum. Bir tane daha örüyorum ve içinden geçiriyorum. 2 tane kesme yaptım. 30 tane olan ilmek sayım burada kaça düştü? 28'e düştü. Şimdi kalan ilmekleri önde düz, arkada ters olarak öreceğim. Ön yüzde tekrar yaka için kesme yapacağım. Evet, şimdi 3. kesme sırasındayım. Bir önceki sırada 2 tane kesme yapmıştım. İlmek sayım 28'e düşmüştü. Şimdi 26'ya düşüreceğim. Yine 2 tane kesme yapıyorum. 1 2. Evet, kalan ilmeklerimi de düz olarak öreceğim. Arkada yine ters olarak öreceğim. Ön yüzde bir bakalım. Evet, ön sıradayız. 3 kez kesme yaptık şu kısımla birlikte. Burada 26 tane kestik. Daha sonra 2-2 olarak da 2 sıra daha kestik. Toplam 3 kez kesme yapmış olduk. Şöyle baktığım zaman yaka genişliği gayet ideal oluyor. Bayağı geniş bir yaka oluyor. Omuzda şöyle düşük olarak, pardon. En sevmediğim şey ilmek kaçması, en nefret ettiğim şey. Evet. Omuzda şöyle geniş olarak istediğim için daha fazla ilmek kesmeyeceğim. Yani şöyle düşük bir kol istiyorum. Düşük bir omuz istiyorum. O yüzden de bu 26 ilmeği şöyle bir 4-5 sıra, belki 6 sıra düz bir şekilde öreceğim. Şöyle omuz için. Daha sonra keseceğim. Şimdi ben bir öreyim. Daha sonra kaç sıra ördüm, kaç santim ördüm sizinle paylaşacağım.
Artık kesme yapmıyoruz. Şu an 26 tane ilmeğim var. 26 ilmeği omuz için belli bir ölçüde düz öreceğim. Ardından da ilmeklerimi keseceğim. Sonra sağ tarafla devam edeceğiz. Şu an biliyorsunuz sol tarafın kesmesini yapıyoruz. Evet, en son kesmemi yaptıktan sonra toplamda 6 sıra düz bir şekilde ördüm 26 ilmeği. Şimdi örgünün arka yüzünde ilmeklerimi örerek kesip kapatacağım. Bu şekilde bakın. Örüyorum. Arka yüzü olduğum için ters örüyorum ve kapatıyorum. Ters örüyorum. Bir öncekinin içinden geçiriyorum. Evet, bu şekilde 26 ilmeğin tamamını örüp kapatalım. Evet, geniş almaya gayret ediyorum. Bakın bu şekilde. Evet, sol tarafın kesmesini bitirdik bu şekilde. Şimdi sağ tarafın kesmesiyle devam ediyoruz. Sağ tarafta kesmeleri arka yüzden yapıyoruz. Şimdi buraya ipimi hemen takacağım. İpimi şu kısma ben sabitliyorum. ...30 tane ilmeğim vardı. Şöyle hemen 2 tanesini keserek başlıyorum. Birinci kesmem ve ikinci kesmem. Kalan ilmekleri ters olarak örüyorum. Önde bütün ilmekleri düz olarak öreceğim. Arka yüzde tekrar kesme yapacağız. 28'e düştü şu an ilmeğim. 26'ya düşüreceğiz. Bir kez daha kesme yapacağız yani. Tekrar arka yüzdeyim. 2 tane ilmeğimi keserek başlıyorum. Birinci kesmem. İkinci kesmem. Kalan ilmekleri ters olarak örüyorum. Ardından da 6 sıra daha hiçbir işlem yapmadan düzleri düz, tersleri ters olarak öreceğiz ve örgünün arka yüzünde bütün ilmekleri kapatacağız ve yaka oyuntumuzu yapmış olacağız. Ön parçamız da bu şekilde hazır olacak. Sonra arka parçayla devam edeceğiz. Arkada da ense oyuntusu yapacağız ve ilmeklerimizi kapatacağız. Önü ve arkayı birleştireceğiz. Evet, arka parçayla devam ediyoruz. Burada da yine 86 ilmek başladım. Aynı şekilde 2 sıra haroşa yaptım. Ardından 46 santim, önü 44 santim örmüştük. Arka parçayı 46 santim ördüm ve şimdi ense oyuntusuyla devam ediyoruz. Evet, yine düz örerek başlıyoruz. 28 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Evet, tam 28 tane örmüşüm. Şimdi aradaki ilmeklerimi kesiyorum. Solda da 28 tane ilmek bırakacağım. Bakın, yine düz olarak ördüm. Bir öncekinin içinden geçiriyorum. Kesiyorum. Bu şekilde ara ilmeklerimi kesiyorum. Solda da 28 tane ilmeğim kalacak. Burayı da yine 26'ya düşüreceğiz. Sadece bir sıra daha kesme yapacağız. Diğeri gibi 2 sıra daha kesme yapmıyoruz. Yaka daha oval olacak. Ense biraz daha düz gelecek. Evet, bu şekilde kesiyorum 28 tane ilmek kalıncaya kadar. Evet, ara ilmeklerimi kestim. Şimdi
28 tane ilmeğimi düz bir şekilde örüyorum. Arka yüzde de ters olarak öreceğim. Ön yüzde bir kez daha kesme yapacağız. 26'ya düşüreceğiz. Tekrar ön yüzdeyim. Ense için ikinci kez kesme yapıyorum. 28 olan ilmek sayımı 26'ya düşürüyorum. 27 ve 26. Kalan ilmekleri düz olarak örüyorum. Artık kesme yapmayacağız. Artık öne göre aynı mesafeye ulaşıncaya kadar düz öreceğiz. Onu da şu şekilde yapacağız. Şu sıramı bir bitireyim. Evet, bakın ön parçayı bu şekilde masaya düz olarak koyuyorum. Arka parçayı da şöyle üzerine yerleştiriyorum. Şöyle tam uçlarını denk getiriyorum. Ve şöyle üzerine koyuyorum. Bakın örmemiz gereken kısmı görüyor musunuz? Bu kadar. Şimdi şöyle bakalım kaç sıraymış? 1, 2, 3, 4 sıra daha. Evet, 4 sıra daha artırma eksiltme yapmadan bu 26 ilmeği öreceğiz. Ardından da keseceğiz. Önemli olan bu noktadan sonra arkayı ve önün şu omuz kısmının, omuz detayının eşit olması. Şimdi 4 sıra daha öreceğim. Bu kısmı keseceğim. Ardından da diğer tarafla devam edeceğiz. Evet, sağ parçanın şimdi en sonuncusuyla devam ediyoruz. Yine şuradan hemen ipimi takıyorum. Ne yapıyorduk? Sağ tarafları hep arka yüzden yapıyorduk kesmelerini. İpimi yerleştireyim hemen. 28 tane ilmeğim vardı. Sadece bu sırada kesme yapacağım. Sonra da diğeriyle aynı ölçüde olacak şekilde düz öreceğim ve keseceğim. Evet. Şimdi birinci kesmem ve ikinci kesmem. İlmek sayım 26'ya ulaştı. Şimdi diğeri gibi 4 sıra daha öreceğim ve ters yöndeyken ilmekleri keseceğim. Bütün ilmekleri ters yöndeyken kesiyoruz. Onu da söylemiş olayım. Keselim. Daha sonra ön ve arkanın birleştirmesiyle devam edeceğiz. Bakalım yavaş yavaş bluzumuz ortaya çıkıyor. Nasıl olacak? Ben de çok merak ediyorum. Şu an çok umutluyum. Çok güzel olacağını düşünüyorum ama umarım yanılmam. Şimdi kollarla devam ediyoruz. Ben kolun bir tanesini ördüm. Şöyle bakın. Diğerini de birlikte yapacağız. Direkt şu kol kısmından ilmek çıkararak örüyoruz. Belli bir mesafede üzerime giydim ve belirledim. O mesafeden de ilmek çıkardım. 60 tane ilmeği de ördüm. Şimdi buraya da aynısını yapalım. Şu kısmı diğeriyle eşit olacak şekilde bakın. Şöyle tutuyoruz alt kısımdan. Bakın bu kısma kadar, yani şu kadar daha dikmem gerekiyor. Burayı da dikeyim, daha sonra ilmek çıkarıp örelim. Bakın kol için belli bir mesafeye kadar diktim. Bunu da üzerinize giyip lütfen o şekilde ayarlayın. Yani kaç santim olmasını istiyorsanız kolunuzun genişliğini ona göre ayarlayın. Şimdi şu dikiş ipimi örgü ipimle birleştirip direkt örmeye başlayacağım kolu. Hem fazlalık ip, düğüm vesaire olmasını istiyorum. Şöyle bir misinalı şişim var, 40 santimlik. Bununla döne döne öreceğim kolu. Direkt bakın koltuk altından bulunduğum noktadan ilmek çıkararak başlıyorum. Şöyle bakın kenar ilmeklerine bakıyorum. Kendime bir alan belirliyorum. Şu alanım iyi bence. Evet, şimdi buralardan batarak ilmek çıkarıyorum. Diğer kol için saydım 60 tane ilmeğim vardı. Burada da o sayıya sadık kalmak istiyorum. Bu şekilde ilmeklerimi çıkaracağım. Fazla gelirse ilmeğim keserek 60'a düşüreceğim. İlk ördüğüm sırada. Eksik gelirse de artıracağım. 60 olması önemli. Çünkü iki kolun eşit olması lazım. Bakın bu şekilde aynı hizadan ilmeklerimizi çıkarıyoruz. Aynı hizadan ilmekleri çıkarmaya gayret edelim lütfen.
Aksi halde şöyle baktığımızda yamuk yumuk bir görüntü oluşacaktır. Onu istemiyoruz. Düzgün bir görüntü istiyoruz örgümüzde. Bakın bu şekilde birer tane ilmek çıkarıyorum her ilmeğin üstünden. Şimdi kolu çok esnek örmüştüm. Buradaki şişim de minik bir şiş, daha küçük bir şiş. 4 milim falan sanırım. O yüzden elimi mümkün olduğu kadar geniş tutarak öreceğim. Evet, bu şekilde. Şuradan bir sayalım bakalım kaç tane olmuş ilmeğim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 30, 32 tane ilmeğim var. Diğer taraftan da 28 tane ilmek çıkarmam gerekiyor eşit olması için. 33. Bu şekilde sayarak 60'a tamamlayacağım. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, bir tane şuradan alalım. Ve 60. Evet, tam olarak 60 tane ilmeğim var. Şimdi belli bir uzunlukta ilmeklerimi düz örerek bu şekilde bakın döne 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 düz olarak öreceğim. Başka hiçbir işlem yok. Bu 60 tane ilmeğimi artırma eksiltme yapmadan istediğim uzunluğa gelinceye kadar öreceğim. Şimdi ben bunu bir öreyim. Daha sonra kaç santim ördüm sizinle paylaşacağım. Ucuna da minik bir haroşa işlemi yapacağız. Onu da sizlere göstereceğim. Şimdi ben kolumu bu şekilde belli bir uzunlukta öreceğim. Daha sonra devam edeceğiz beraber. Bakın ne kadar esnek alıyorum ilmeklerimi. Çünkü vücudu çok, beden kısmını çok esnek ördük. Kolu da esnek örmem lazım. Bakın şiş numaram küçük olmasına rağmen ilmeklerimi geniş geniş alıyorum. Bu modelin zaten özelliği neydi? Geniş örmemizdi. Salaş salaş örmemizdi. Evet bakın bu şekilde döne 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 öreceğim. Evet, kol için şimdi ben belli bir uzunlukta ördüm. Tam üzerime denediğimde şu kısma geldi. Siz de bu şekilde üzerinize deneyip lütfen ölçün. Ve zaten bitmiş halini ölçülerini paylaşacağım sizinle videonun başında. Şimdi uç kısmına şu şekilde bir model geçeceğiz. Bu modeli yapmak için şimdi bakın düz ördüğüm noktadan ilmeklerimi bir sıra ters örüyorum.
Evet, bir sıra ters ördüm bu şekilde. Şimdi bir sıra düz öreceğim. Haroşa yapmak için bir sıra ters, bir sıra düz ve sonra tekrar bir sıra ters örüp keseceğim. Bakın şimdi düz örüyorum. Şimdi bu sıramı düz olarak bitireyim. Evet, bir sıra düzümü de bitirdim. Şimdi tekrar ters örüyorum ve kapatma işlemini yapıyorum. Hem ters örüyorum hem ilmeklerimi artık kapatıyorum. Kapatırken çok esnek bırakmayın ilmeklerinizi, sıkı da yapmayın. Orta ayarda bu şekilde ilmeklerimizi kapatalım. 60 tane ilmeğim vardı. Şimdi bu 60 ilmeği hem ters olarak örüyorum. Daha sonra da kapatıyorum ve bakın kenarımız bu şekilde olacak. Şimdi hepsini tamamlayıp dönüyorum. Evet, kestikten sonra da bakın kolumuz bu şekilde görünüyor. Gerçekten şahane oldu. Üzerime giydiğim duruşu da çok güzel, çok salaş, harika bir model oldu. Yalnız şöyle bir sıkıntımız var. Yaka kısmı aşırı geniş olmuş ve üzerimden düşüyor. Zaten şöyle baktığımız zaman da içe doğru çok kıvrılıyor. Şu kola yaptığım detaydan yakaya da yapacağım. Onun için hem yakayı biraz toparlayacak hem de daha bütün şeklinde duracak. Evet, şu kenar kısımlarına, yaka kısmına haroşayı denedim ve duruşunu hiç beğenmedim. Çok böyle salkım saçak oldu. Tamam canım. O yüzden de şöyle tığ yardım. Evet, bu şekilde kaydırarak. Tamam anneciğim, geliyorum. En azından biraz daha toparlamış oluyoruz modelimizi. Çok gevşek gördüğüm yerlerde daha fazla batarak dengeleyeceğim. Bu şekilde bütün çevresini geçiyoruz. Bakın şurada bir gevşeklik var. Onu nasıl yapacağımı göstereyim. İlmekler arası ayrık olmuş. Buraya batıyorum. Sonra bakın bir sonrakine batıyorum. İkisini şöyle birlikte alıp kaydırıyorum ve buradaki gevşekliği toparlıyorum. Bu şekilde şöyle daha düzgün bir görünüm elde ediyoruz. Hem de biraz daha şu yaka kısmını ne yapmış oldum? Toparlamış oldum. Bu şekilde şimdi kenarından geçeceğim. Daha sonra finaliyle karşınızda olacağım. Evet, son olarak da yaka kısmını yaptıktan sonra bakın üzerinden hafif buharlı ütüyle geçtim ve bluzumuz şahane oldu. Gördüğünüz gibi süper, harika bir çalışma oldu. Efil efil, salaş, çok rahat, çok güzel bir bluz oldu. Ben çok beğendim. Sizler nasıl buldunuz? Eğer buraya kadar videomu izlediyseniz lütfen kanalıma abone olup beni takip etmeyi unutmayın. Destekleriniz diğer projelerimin devamlı için çok önemli. Aksi takdirde böyle emeğin karşılığını göremediğim zaman çok video çekesim gelmiyor açıkçası. Ve fark ettiyseniz genelde hep zor projeler çalışıyorum. Bütün projeler çalışıyorum. Yani basit bir örgü modeli, basit bir işte atıyorum kaç kol falan vesaire o tarz şeyler çalışmıyorum. O yüzden de lütfen videolarımın devamı için kanalıma abone olup beni takip etmeyi unutmayın. Başka bir projede görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.